Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili Kur'an dostları, bugün sizlerle tekrar birlikteyiz. Rabbim Kur'an'la olan yakınımızı, Kur'an'la olan bağımızı ve bağlantımızı daim eylesin. Bugün Tekasür suresi üzerinde duracağız. Allah nasip ederse. Biraz tefsiri, biraz teviliyle, günümüz ve güncelimizle bu sureyi bağdaştırmaya, sorunlarımıza, problemlerimize çözüm olan ayetleri anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Aslında tam da yaşadığımız şu süreçte insanlık krizinin içine düşmüş olduğu buhranı işaret eden bir sure olarak Tekasür suresini okumamız gerekiyor. Tekasür çokluk anlamında Mekke'de inmiş bir sure. Yani zaten nüzul sırasına göre işlediğimiz bu ayetler, bu sureler bu tekamülü, bu gelişimi, insanlar arasındaki iletişim problemlerini insanın kendisiyle, diğer insanlarla ve maddeyle bağlantısını aşama aşama çözen ayetlerle yüzleşiyoruz. Eğer bu ayetleri hayatımızda uygular isek, hayatımızda bu ayetler ile kendimizle, yakınlarımızla, doğayla, çevreyle, maddeyle ve mana ile Allah'la olan bağımızı bu çerçevede planlar ve kurgular isek rahat bir hayatı Rabbimiz vaat ediyor. Eğer bunu gerçekleştirmez isek bu durumda bizi zor bir hayatın beklediğini de bilmemiz gerekiyor. Maişeten danka olarak Kur'an-ı Kerim'de geçer. Yani zor bir hayat bizi bekliyor. Bugün de dünya gerçekten İslam'dan mahrum olmasından kaynaklanan ciddi sorunları yaşıyoruz. Yani hep birlikte yaşıyoruz. İslam yeryüzünden hükmü kaldırıldıktan sonra onun ilkeleri insanlar tarafından ilke edinilmediği dönemlerde zulümler hep ayyuka çıkmıştır bugün de. Bunun belki de en net şeklini yaşıyoruz bugün. Bütün dünya Filistin'de bulunan mezalimi dur diyemeyecek bir aziyet içerisinde, durduramayan bir iktidarsızlık içerisinde. Eğer insanlık vicdanı ölmemiş ise bugün İsrail'in yapmış olduğu bu mezalim karşısında insanların ne kadar ellerinin, kollarının, ayaklarının bağlı olduğunu görmemesi mümkün değil. Bu yönüyle hakkın ve adaletin sadece Müslümanlar açısından değil, bütün insanlık açısından nasıl yok edildiğini adım adım, aşama aşama görüyor ve yaşıyoruz. Bunun arkasında da yine bu tekasür krizi var. Tekasür, çokluk, mal, mülk, güç, kudret çokluğu, eğlenceye düşkünlük. Bu da bunun içerisinde. Evet, eğlence. Hayata biz ne için geldiğimizin bu manada farkına varmıyor isek, sadece eğlenme, keyif alma ve zevk almayla hayatı kurgulamış isek insanlık olarak, dünya insanlığı olarak bu bizlere, bütün dünya insanlığına büyük bir zulüm olarak dönüyor. İşte tam da bunu işaret eden bir sure. Tekasür suresi. Tekasür krizi şeklinde de ifade edebiliriz. İnsanlığın içine düşmüş olduğu büyük bir cehennem tekasür krizi. İnsanlara
hayatı cehenneme çeviren tekasür krizi. Efendim bunda şu anda mevcut insan bakış açılarının da çok büyük etkisi var. İşte materyalizm, maddecilik, maddeye taparcılık, dünyevileşme, dünyanın sadece tek bir dünyalı olma fikri, düşüncesi, bütün bunlar bu hayatı çekilmez hale getiriyor. Çekilmezin de ötesinde anlaşılmaz hale getiriyor. Gazze'lilerin bu konuda yapmış oldukları şey tam da belki de bunun ilacı şeklinde düşünebiliriz. Yani tekasür krizine kapılmış dünyanın Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, Fransa'sıyla, Avrupa'sıyla, efendim tüm dünyası ile küçük bir kara parçası üzerine yapılan bu kadar büyük mezalim karşısında Gazze'lilerin ortaya koymuş olduğu o direnç, o hayata bakış açısı, o yakınlarını kaybeden, çocuklarını, eşlerini, kardeşlerini kaybeden insanların o dirayetli duruşu belki de bu tekasür krizi karşısında dünyanın hala bir fırsatı olduğunu gösteren bir imkan olarak bizlere sunuluyor. Ki bunun sonuçlarını da bir şekilde görüyoruz. Yani dünya insanlığı, vicdanı henüz ölmemiş, yok olmamış insanların, Gazze'lilerin bu direnişi, bu insanlığı karşısında İslam'a duydukları ilginin ve alakanın artıyor olması da bunun en güzel sonuçları olarak ifade ediliyor. Bir düşünürün ifade etmiş olduğu şey gerçekten dikkat çekici. Gazze üzerinden İslam yeni insanlar devşiriyor. Mevcut insan potansiyelinin yetersizliği, mevcut İslam'ı anlamış ve hayatına aksettirmiş olanların yetersizliği insanlara bir fırsat sunmuyor. İnsanlara yeni bir imkan sunmuyor. Ama Gazze'de yaşananlar, bugün Gazze'de yaşananlar insanlığa yeni bir fırsat sunuyor. Hala yaşanılabilir bir dünyanın varlığına bir kapı aralıyor Gazze bugün, bütün dünyada. Evet, bundan gerekli dersi inşallah çıkartırız. Bu girişten sonra önce bir tefsiri üzerinde duracak olursak, Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakimü't Tekasür. Hatta zurtumul mekabir. Kella sevfe ta'lemûne. Thumme kella sevfe ta'lemûn. Kella lev ta'lemûne ilmel yakîn. Leteravunel cahîm. Thumme leteravunneha inel yakîn. Thumme letus'elunne yevme izin anin nâim. Evet. Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor bu bölümde, bu surede. Çoğaltma hevesi sizi o kadar oyaladı ki sonunda mezarlıklara dahi ziyaret ettiniz. Evet. Hayır, bunun doğru olmadığını ileride bileceksiniz. Elbet ileride bileceksiniz. Gerçek sandığınız gibi değil. Eğer kesin bilgi ile gerçeği bilmiş olsaydınız mutlaka ateşi görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün dünyada size verilen nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Evet, mealen surenin anlamı böyle. Şimdi kısa isterseniz üzerinde durmamız gerekirse, El-Hakimü't Tekasür, çokluk, tekasür, El-Hakim'in içerisinde, o kelimenin içerisinde eğlence de var. Leh'den gelen. Yani eğlence, aldanış olarak da bir manidar bağlantısı var. Yani biriktirme, çoğaltma, gücü, kudreti, malı, mülkü, hırsı insanda, insanın özünde var olan bir şey bu. El-Hakimü't Tekasür. Evet. Bu insanları kandırdı. Yani insanlık, Rabbimiz bu uyarıyı yaparken adeta diyor ki, yani ey insan,
Senin yaratılışının maksadı mal mülk biriktirmek, oyun ve eğlence değil. Para, pul, makam, mevki de değil. Bunlarla caka satmak hiç değil. Sen eğer böyle yaparsan aldanırsın. Aldananların içerisinde yer alırsın. Evet. El-hâkümü't tekâsür. Hayat felsefen eğer buysa, biriktirmek, çoğaltmak, gücüne güç katmak, makamına makamlar eklemek ise eğer, bu senin için en büyük aldanıştır. Bir kere bu durumda isen bundan kurtulman şart. Eğer bunu gerçekleştirmezsen, bundan kurtulmaz isen büyük bir aldanış içerisindesin. Evet. Hatta zurtumul mekabir. Ta ki bütün ömrünüz bununla meşgul olarak kabirlere gittiniz. Yani ömrünüzü bu halde yaşayarak öldünüz. Kabri ziyaret ettiniz. Rivayetler de var tabii bununla ilgili olarak. Mekke'deki iki kabilenin birbiriyle tartışması, siz mi çoksunuz, biz mi çoğuz şeklinde. Neticede konu ta mezarlıktaki yatan ölülerden ölülerin sayısına kadar varacak bir noktaya gelmesi bu ayetin sebebi nüzul olarak rivayetlerde var. Ama bu rivayet ile sadece bağlantılı değil. Sadece bu rivayet üzerinden bu sureyi okumamız doğru olmaz. Olabilir. Böyle bir rivayetin de varlığı vaki olabilir. Ama biz evrensel bir dinin, evrensel bir kitabın mensupları olarak her ayeti okurken sadece bağlamını orada bırakarak anlamaya çalışırsak bu bizi daraltır. Dolayısıyla biz bunu daha evrensel, daha geniş anlamda düşünmek durumundayız. O yüzden bütün insanlık adına eğer tekasür üzere bir hayatı kurgulamış ve bunu bütün bir ömrüne yaymış ise, ta kabre kadar, ölene kadar böyle yaşamış ise, evet, en büyük aldanışı gerçekleştirmiş anlamına gelir bu hal. O yüzden bir an önce eğer insan ise Allah'ın vermiş olduğu bu salim aklı selimi kullanıyor ise bir an önce bu tekasür krizinden kurtulmalıdır insan. Efendim, bundan sonraki ayette şöyle buyuruluyor. Kella sevfe ta'lemûne thumme kella sevfe ta'lemûn. Hayır. Yakında böyle yapanları bileceksiniz. Evet. Yani tekasür üzere bir hayatı kurgulayanlar varsa bunları ne yapacaksınız? Efendim bileceksiniz. Bunların sonuçlarını göreceksiniz. Bunların yaptıklarının sonuçlarını göreceksiniz. Artı bununla beraber sümme kella sevfe ta'lemûn, böyle yapmaya devam edenlerle ilgili olarak ileride mutlaka bunu da bileceksiniz. Yani o günün yaşayanları da bunu sonuçlarını görecek. Ondan sonraki yaşayanlar da eğer böyle bir tercihte bulunurlarsa bunun sonuçlarını görecekler. Yani bu bir yasayı adeta ayet bizlere hatırlatıyor. Tekasür krizine o günün insanları kapıldılarsa onlar da görecekler. Ondan sonraki gelen nesiller de tekasür krizine kapıldılar ise bunun sonuçlarını görecekler. Yani bu bir yasa. Tekasür insanlığı mutlu etmeyecek, cehenneme, yangına çevirecek bir yol, bir tercih. Dünyevileşme krizi aslında. Tekasür krizi bir yönüyle dünyevileşme krizi. Evet. Eğer bundan sonraki ayetle devam edecek olursak neyi görüyoruz? Kella lev talemûne ilmel yakîn. Eğer ilmel yakin olarak bunu yapanların ilmi sonuçlarını tahsil etmez iseniz,
gerekli dersi almaz iseniz, yani geçmişte, tarihte yaşanmış olan tekasür krizlerini doğru tahlil etmez, doğru tahsil etmez iseniz aynıları sizin de başınıza gelir. Bu kaçınılmaz bir yasadır. Yani genel olarak bireysel ve toplumsal değişimin yasaları var. Eğer bu yasaları insanlar bütün olarak tekasür krizine kapılarak, tekasür üzerinden, materyalizm üzerinden, dünyevileşme üzerinden bir dünya okuması yaparlarsa, bir hayat okuması yaparlarsa, böyle bir yol tutarlarsa eğer, bunun ilmi sonuçlarını gördükleri halde gerekli tedbirleri almaz insan ve insanlık için doğru yol ve yöntemleri eğer öğrenmez iseler, işte o zaman problem orada başlıyor. İlmel yakin boyutu, yani bunun bilimsel yasaların, ekonominin insanlar üzerindeki etkisinin, materyalizm ve dünyevileşmenin insanların üzerindeki olumsuz etkisinin üzerinde gerekli çalışmaları, tahsili, tedbiri almazlar ise ne olur? O zaman leteravunnel cahim. O zaman bunun yakıcı sonuçlarını göreceksiniz. Yani bunu dünyada göreceksiniz. Bu cahimi illa ahirette gidip görmek anlamında meal verenler de tabii var ama yani ben surenin ayetlerin akışı içerisinde değerlendirdiğimde bu leteravunnel cahim, efendim şüphesiz cehennemi göreceksiniz aslında ahiretteki cehennemi görme şeklinde yorumda kabul etmekle beraber, eğer bu tekasür krizini devam ettirirseniz bunu dünyada tadacaksınız, dünyada göreceksiniz. Başka? Sümme leteravunne aynel yakin. Ve bunu aynel yakin olarak da bizzat şehadet ederek yaşayacaksınız. Sadece görmeyecek, aynı zamanda yaşayacaksınız. Bir gün ekonominin temellerini, ekonomi bilenler, akademisyenler hep yorumlarken belli kıstasları, belli ilkeleri alt alta dizip sonuçlar çıkartıyorlar. Biz de bir değerlendirme yapıp altına çizgiyi çekip bir sonuç çıkartıyoruz. Tekasür krizi insanlara asla mutluluk getirmez. Yığma kültürü, yığarak, çoğaltarak, gücü zehirlenmesine kapılarak dünya cehenneme döner. İnsanların birbiriyle tekasür üzerinden yarışması büyük bir sömürgeciliği beraberinde getirir. Büyük bir ki bunu dün yaşadık. Bugün de bunun sonuçlarını net bir şekilde bu cehennemi görüyoruz. Afrika'da gördük. Asya'da gördük. Avrupa'da bunun sonuçlarını görüyoruz. Yani o sömürgeci azınlığın işlemiş olduğu bütün cürüm sonuçlarını tarih gözümüzün önüne zaten getiriyor. Bütün bunların temelinde yatan şey tekasür krizi, işte çoğaltma. Refah, eğlence başta ifade etmiş olduğumuz şey. Sümme leteravunne aynel yakin ve son ayetimizde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Sümme letüs'elünne yevme izin anin naim. Sonra evet, böyle yaparsanız bu yaşadığınız cehennem sadece dünyada kalmayacak. Yapanın hiçbir şey yanına kar kalmayacak ve büyük bir hesap günü var. Büyük bir hesap günü. Evet, işte o gün sorulacak. Sümmelete tüselünne. Şüphesiz verilen bütün nimetlerin hesabı sorulacak. Yevme izin anin naim. Allah insanlara vermiş olduğu hangi imkan, hangi nimet varsa bütün bunların her birisinin hesabını tek tek soracak. Yani o cehennem denilen dünyada yaşattığınız sonuçlar yanınıza kar kalmayacak.
Ey zalimler, ey tekasür kriziyle insanlığı yönetenler, ey sömürgeci güçler. Her kimse bilin ki verilmiş olan bütün nimetleri veren var. O verenin huzuruna dönüş var ve o dönüşte de büyük bir hesap var. Dolayısıyla hesabınızı buna göre yapın diyor sure. Rabbim tekasür krizinden dünya insanlığını, Müslümanları kurtarsın ve güzel örnekler ile insanın malla, güçle, kudretle olan imtihanında güzel örnekler ortaya koyarak insanlara dünyayı yaşanılabilir bir hayata çevirmeyi nasip etsin. Bunu biz bugünden yarına çok görmemiz pek de mümkün değil ama inşallah bizden sonraki nesiller Kur'an'ın nurunun bu şekilde tezahür edeceğini görecekler. Biz buna iman ediyoruz. En azından biz bugünden bunu sözünü söylüyoruz. Bunu böyle olacağını, bu imkanın böyle gerçekleşeceğini biliyor ve söylüyoruz. Rabbim buna erişmeyi hepimize nasip eylesin ve verdiği nimetleri en güzel şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ve ahire davana ve enilhamdülillahi rabbil alemin.